arkadaşlar, bugünkü gezi rotamız Sultanahmet, İstanbul'un en gözde, en tarihi yerlerinden birindeyiz. Sizler için Sultanahmet'i geziyorum ve görülmeye değer tarihi olsun, güzel yapıları, restoranları, kafeleri, gezebileceğiniz noktaları sizler için keşfediyorum. İstanbul'un özellikle bir günle bitirilemeyecek yerlerinden biri olan Sultanahmet'teyiz bugün. Yani özellikle turistler için söylüyorum. Her yeri didik didik gezmek istiyorsanız, görülmeye değer müzelerin içine girmek istiyorsanız kesinlikle en az 3 gün ayırmanız gerekiyor. Ayrı zamanlarda yapmış olduğumuz 3 günlük Sultanahmet gezimizin birinci gününü paylaşıyorum sizlerle. Arkadaşlar, benim okumuş olduğum lisede bu bölgede bulunuyor. Mezun olduğum lise hemen bu sokaktan içeriye girdiğinizde. Evet, burada yürürken eski okul yıllarım canlanıyor. Liseyi ben bu bölgede bitirdim. Çocukluk yıllarına geri dönmüş oldum. Ara sokaklarda birçok restoran, kafe bulabilirsiniz. Burada yemek sıkıntısı çekmeniz mümkün değil. Sultanahmet, dünyanın kalbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ise çıkış yeri. Sultanahmet, İstanbul'da yer alan ve binlerce yıldır ayakta duran eserleriyle dünyanın en güzel yerlerinden biri. Şimdi Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyoruz. Sultanahmet ismini Sultan 1. Ahmet'in yaptırdığı ve güzellikte, estetikte, büyüklükte Ayasofya ile yarışan Sultanahmet Camii'nden almıştır. Sultanahmet Meydanı ve çevresine yer alan onlarca tarihi eser, uluslararası ticaret, her yıl ağırlanan yüz binlerce turist ile Türkiye'nin yüzü gibidir. Bu bölgede arkadaşlar, Türklerden çok turistlere rastlayabilirsiniz. Turistlerin en uğrak noktalarından birine geldik. Sultanahmet Meydanı'na gelmiş bulunuyoruz. Sultanahmet denilince ilk akla gelen tarihi eserleri ve gezip görülecek yerleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer Sultanahmet'in güzel yerlerini öğrenmek istiyorsanız videomu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Burası arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy Parkı. Burada Sultanahmet Meydanı'nda yorulduğunuz takdirde de dinlenebileceğiniz noktalardan biri. Görkemli Alman Çeşmesi. İçi altın, dışı çinilerle kaplı 8 sütunlu çeşme 1 Ocak 1901 tarihinde parçaları birleştirilip bugünkü yerinde açılmış. Evet arkadaşlar, Prusya Kralı ve Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in 1898 yılında Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaretinin anısına ithaf edilmiş bir çeşme. Türk-Alman dostluğunun bir simgesi olarak yapılmış. Almanya'da yapılan çeşme parça parça ülkemize taşınmıştır. Germani, yani Almanların bize hediye ettiği görkemli güzel bir çeşme. Bizans döneminde hipodrom adını alan bu meydan Osmanlı döneminde at meydanı olarak adlandırılmaktaydı. Sultanahmet Meydanı aynı zamanda İstanbul'un en büyük meydanıdır. Şimdi Dikili Taş'a doğru yürüyelim ve Dikili Taş'ı yakından görelim.
Evet, turistlerin de ilgi odağı olan dikili taş. Burada görüyorsunuz fotoğraf çekenler. Dikili taşın 200 ton ağırlığında ve 20 metre yüksekliğinde olduğu düşünülünce böylesi ağır bir kütlenin İstanbul'a getirilmiş olması insanda gerçekten hayretler uyandırıyor. Evet, bu dikili taş obelisk adını da taşıyor arkadaşlar. İlk olarak eski Mısır'da 18. sülale hükümdarlarından 3. Tutmosis adına milattan önce 1450'ye yakın bir tarihte bir benzeriyle birlikte Karnak'taki Amon-Ra mabedi önüne yerleştirilmiş. Bu dikili taşın üzerinde görmüş olduğunuz yazılar Mısır'ın hieroglif yazısı net bir biçimde görülebilmektedir. Evet, Sultanahmet Meydanı'nda görülmeye değer gerçekten birçok tarihi eser var. Buraya gelenler tarihi eserlere doyacak. Yılanlı Sütun, Sultanahmet'in en bilinen yapıtlarından. Tunçtan yapılan yapıt, birbirine dolanmış 3 yılan heykeli. Yılanlı Sütun 19. yüzyılda yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır. Eserin kopan bir başı Arkeoloji Müzesi'nde, diğeri ise Londra British Museum'dadır. Görmüş olduğunuz taş arkadaşlar Roma döneminden günümüze kadar ulaşmış. Roma Hipodromu'na dikilmiş olan bir taşmış. Evet arkadaşlar, bu arkamda görmüş olduğunuz taş aynı zamanda burmalı taş, yılanlı taş anlamına da gelmektedir. Roma döneminde buraya dikilmiş. Roma döneminde özellikle Konstantinopolis yani eski Roma başkenti kurulurken şehri simgesel hale getirmek için böyle taşlar dikilirmiş. Bu taş da onlardan biri arkadaşlar. Burada yine bir dikili taş. Herhangi bir süslemesi yok. Şöyle bakacak olursak bayağı da derine yerleştirilmiş. Sultan Ahmet'in simgelerinden olan bu 3 tane yan yana dizilmiş olan dikili taşlar. Arkadaşlar, bu arkamda görmüş olduğunuz taşın anlamı ise yani bu örme taş, obelisk yine Roma döneminden günümüze kadar ulaşabilmiş olan eserlerden biri. Hipodrom'da alanı ikiye ayıran simgesel bir yapıymış bu dikili taş ve günümüze kadar ulaşabilmiş. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en görkemli meydanlarından biri olarak değerlendirilen Sultanahmet Meydanı'nda ilk olarak 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından bir hipodrom inşa edilmiştir. Hipodromda at yarışlarının yanı sıra müzik, dans, akrobasi gibi diğer sosyal aktiviteler de düzenlenmiş ve sonrasında bu hipodromun çevresine Ayasofya, örme sütun, dikili taş, yılanlı sütun gibi günümüzde de görebildiğimiz eserler yapılmıştır. Meydan çağlar boyunca önemini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Evet, İbrahim Paşa Sarayı. İslam Eserleri Müzesi'ne çevrilmiş bir saray. Buradan güzel Sultanahmet Camii görünüyor. İbrahim Paşa Sarayı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı içerisindeki Türk İslam eserlerinin sergilendiği müze. 16. yüzyılda inşa edilen yapı, Sadrazam İbrahim Paşa'ya hediye edildikten sonra farklı amaçlarla kullanılmıştır. 1914 yılında müzeye dönüştürülen yapı daha sonra bugünkü yerine taşınmıştır. Müzede Türk, İslam, Kafkas, İran, Anadolu, Selçuklu dönemlerine ait değerli eserler görülebilir. Bu müzenin içindeki eserleri merak edenler için ilgili videomu izlemelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Buradan giriş sağlanıyor. Müze kartla ücretsiz girebiliyorsunuz.
Şimdi en güzel noktalarından birisi Sultanahmet'in güzel Ayasofya. Sultanahmet Han Türbesi, Sultanahmet Camii'ni de yaptıran padişahımız. ...14. Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet Han. Sultanahmet Külliyesi'nin bir elemanı olarak inşa edilen Sultanahmet Türbesi bugün Sultanahmet Meydanı'nda yer almaktadır. Mimar Mehmet Ağa tarafından 1609'da temeli kazılan Sultanahmet Külliyesi tüm birimleriyle beraber Sultanahmet'in ölümünden 3 yıl sonra yani 1620'de tamamlanmıştır. Türbe içinde 36 şahıs yatmaktadır. Bunların en önemlileri Sultanahmet, Sultan Osman, Sultan Murat ve Kösem Valide Sultan'dır. Ve bu padişahların ve Sultan İbrahim'in çocuklarıdır. İstanbul'un bu tarihi semti adını Osmanlı padişahlarından olan Sultanahmet'ten alıyor. Sultan 1. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen padişahlar arasında devlet işleriyle en çok ilgilenen padişah olarak bilinir. Bugün meydanında gezdiğimiz devasa caminin bulunduğu yer Sultanahmet'in mirası diyebiliriz. Padişah kendi adını verdiği caminin inşaatında bizzat çalışmıştır. Evet, güzel Ayasofya Camii de müzeden yeni çevrilerek ibadete dönüştürüldü. Ayasofya Camii videomu izlemeyenler orada bu güzel camiyle ilgili detaylı bilgi edinebilirler. Çok kalabalık. Adım başı turist. Hemen Ayasofya'nın yanından doğru yere batan sarnıcına ve düz gittiğinizde, ilerlediğinizde Topkapı Sarayı'na ulaşıyorsunuz. Tabelalar da var. Karıştırmanız mümkün değil. Yere batan sarnıcı İstanbul'a geldiğinizde mutlaka görmeniz tavsiye edilen ve İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi. Uzun süredir restorasyon sürecinden geçtiğinden dolayı maalesef sizler için yere batan sarnıcını ziyaret etme imkanım olmadı. Yere batan sarnıcının en dikkat çeken yapısı, özellikle yürüme yollarının sonuna kadar yürüyüp bir sütunun altında ters yerleştirilmiş olarak duran, burada görmüş olduğunuz Medusa başı. İnanılmaz bir kalabalık var. Şu an Eylül'ün sonlarındayız. Burada tekrar tabelalar bulunuyor. Buradan böyle yukarı çıktığınızda da Topkapı Sarayı'na giden yola ulaşıyorsunuz. Böyle değerli, güzel eşyalar satan yerler, hediyelik eşya da bulabileceğiniz noktalar. Böyle gözlemede açan, ev yemekleri yapan yerler. Burası Gülhane Parkı'nın girişi. Evet, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne
buradan gidebiliyoruz. Evet. Gülhane Parkı'nın içine girmeden hemen yan tarafından Topkapı Sarayı'na buradan da çıkabiliyorsunuz ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne de buradan çıkılıyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi giriş sırası inanmıyorum. Yani öyle bir dönemde geldik ki tabii ki doğal olarak çok da kalabalık. Şimdi sırada bekliyoruz. Eski Şark Eserleri Müzesi kısmı. Evet, bu binada eski Şark Eserleri Müzesi, yani İslamiyet öncesi eski Arap Yarımadası'nda ki kültürleri burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Baştan sona gezmiş olduğum ve yayınladığım eski Şark Eserleri Müzesi videomu merak edenler izleyebilirler. Evet, bu alanda birçok müze bir arada bulunuyor. Şuna gidelim, şuna bakınca Bu alanda ayrıca bir küçük hediyelik eşya satan yer bulunuyor. Böyle kafe. Her yerde eserler. Yani buradaki lahitler, bütün eserler gerçekten çok devasa, çok ihtişamlı. Evet, Çinili Köşk'e de geldik. Yine ayrıntılı bir şekilde gezmiş olduğum Çinili Köşk videomu merak edenler izleyebilirler. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en önemli arkeolojik eserlerinin bulunduğu müze. Bu müzeyi merak edenler, baştan sona gezdiğim ve yayınladığım videoyu mutlaka izlesinler. Müzenin müdürlüğüne 1881 yılında kaplumbağa terbiyecisi tablosunun yaratıcısı olarak bildiğimiz Osman Hamdi Bey getirilmiştir. Eserler pek çok farklı dönem ve uygarlıktan günümüze kadar gelmiştir. Böylelikle Sultanahmet gezimizde birinci günün sonuna gelerek Kasım ayında ikinci gün ile devam ediyoruz. Sultanahmet tramvay durağında indikten sonra Sultanahmet'te yeme içme denilince akla ilk gelen meşhur Sultanahmet köftecisinin önünden geçiyoruz. Sultanahmet'e geldiğimiz bu dönemde hemen Ayasofya Camii'nin karşısında eski İstanbul otobüsleri sergisiyle karşılaştık. Taksim Emirgan otobüsü. Hay Allah. Sultanahmet'te güzel manzaralar gören, özellikle Ayasofya ve deniz manzarası gören mekanlar bulunuyor. Biz de gezimize devam etmeden önce kahvaltı yapmak için güzel bir mekana oturduk ve sonrasında gezimize devam ettik. Sultanahmet Meydanı'nda klasik bir gezinti ve yürüyüş yaparak tarihi dokuyu ve atmosferi hissetmenin yanı sıra turistik bir bölge olan Sultanahmet'te ayrıca sayısız kafe ve restoran bulunmakta. Buralarda da dinlenerek keyif çayınızı yudumlayabilir, birbirinden lezzetli Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini
tadabilirsiniz. Biz de şimdi Sultanahmet'in güzel restoran, kafe ve otellerin bulunduğu ara sokaklarına dalıyoruz. Sultanahmet'te gezilecek yerler kadar konaklama konusunda da İstanbul'un en zengin bölgesi. Sultanahmet ve çevresinde yaklaşık 850 adet otel yer alıyor. Bölgede ufak butik otellerden 4-5 yıldızlı lüks otellere kadar birçok tesis yer alıyor. Kısacası eğer İstanbul seyahatinizde Sultanahmet ve çevresinde kalmak isterseniz zevkinize ve bütçenize uygun yüzlerce otel bulabilirsiniz. Arasta Çarşısı Sultanahmet Camii'nin güneyinde Torun Sokak'ta yer alıyor. Külliyenin Arastası olarak inşa edilen çarşı 1980'li yıllarda yenilenmiştir. Bu çarşıdaki dükkanlarda halı, kilim, deri ürünleri ve turistik eşyalar satın alabilirsiniz. Özellikle geleneksel ürünlerin satıldığı çarşı, tarihi dokusu ile de insanda Osmanlı döneminde bir çarşıda geziyormuş hissi uyandırıyor. Tabii Osmanlı. Bayağı halı dükkanı var. Evet, çok güzel her şey. Hat yazısı da çok güzel. Ay ne kadar güzel bunlar. Gravürler. Здравствуйте. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ne geldik. İstanbul Mozaik Müzesi olarak da bilinen Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Sultanahmet Camii kompleksi içindeki Arasta Pazarı alanında yer alıyor. Bu müze ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız ilgili videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Biz de şimdi tekrardan Sultanahmet'in ara sokaklarına dalarak tarihi eserlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Sultanahmet bölgesinde birçok tur şirketi bulunuyor. İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok yerine turlar düzenleyen şirketler var. Nerede dolaşıyor burada? Küçük Ayasofya'da da kediler var. Bak o da benimle birlikte geliyor şu an. Evet arkadaşlar, Küçük Ayasofya'ya da geldik ve gerçekten Ayasofya Camii'ne de çok benzer yönleri var. Yine aynı şekilde Küçük Ayasofya Camii ziyaretim ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ilgili videosunu mutlaka izlemelisiniz. Güzel soyut tablolar. İşte renkli sanat, soyut tablo. Bunlar sulu boya. Ama bak, sulu boya gerçekten güzel yapılmış. Şimdi ise 1557 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokulu Mehmet Paşa Camii'ne geliyoruz arkadaşlar. Tarihi yarımadaya hakim bir konumda Küçük Ayasofya semtinde bulunuyor. Sultanahmet Meydanı'ndan deniz tarafına doğru 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Sokulu Mehmet Paşa Camii ile ilgili videomu da mutlaka izleyin derim.
Marmara Üniversitesi diyor. Sultanahmet Camii uzun süredir restorasyon sürecinden geçtiğinden dolayı maalesef caminin içini sizlerle paylaşamadım. Eyvallah. Sağ olasın. Ayasofya Camii ile Sultanahmet Camii'nin arasında yer alan tarihi Hürrem Sultan Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman'ın zevcesi Hürrem Sultan'ın isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmış. Kadın ve erkek bölümleri olan hamamda masaj terapileri alabilirsiniz. Aynı zamanda hamamın bahçesinde güzel bir kafe ve restoran bulunuyor. Çok güzel yastık kılıfları var. Şimdi ise tarihi Soğukçeşme Sokağı'na dalıyoruz. Topkapı ve Ayasofya arasındaki tarihi sokak ismini aynı isimdeki çeşmeden alıyor. Araç trafiğine kapalı olan bu sokak, yenileme çalışmalarının ardından tam olarak İstanbul havasını yansıtan bir sokağa dönüştü ve evlerin bazıları pansiyon olarak kullanılmaya başlandı. Çok güzel bir sokak ama değil mi? Gülhane'ye de geldik zaten. Bu sokağın bitiminde Gülhane Parkı'nın giriş kapısına ulaşıyoruz. Hemen Gülhane Parkı'nın girişinde bulunan Alay Köşkü'nde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi'ni ziyaret ediyoruz. Alay Köşkü'nün yapılış amacı padişahların geçit yapan alayları seyretmesi olarak bilinmektedir. Alay Köşkü'nün 2. Mahmut tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Padişahın askerleri ve halkı selamlaması için yapılmış olan Alay Köşkü, aynı zamanda Selam Köşkü olarak da bilinmektedir. Ayrıca Gülhane Parkı'nda çok güzel hemen girişinde bir kütüphane bulunuyor. Eski Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Kütüphanesi. Alay Köşkü'nü kütüphaneye çevirmişler. Gülhane Parkı şüphesiz İstanbul'un en meşhur ve en çok ziyaretçi çeken ve aynı zamanda popüler İstanbul parkları arasında ilk sırada geliyor. Güzel bahçeleri, çiçekleri, havuzları ve dinlenme yerleriyle ilgi odağı olan Gülhane Parkı, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'na gül yetiştirmek amacıyla kullanılmış. Arkadaşlar Gülhane Parkı'nda tabii ki oturma yerleri, güzel vakit geçirebileceğiniz alan var. Güzel bir park, yeşillikli bir park. Gayet Sultanahmet'te hatta böyle gezip yorulduktan sonra Gülhane Parkı'na gelip dinlenmek ve hoşça vakit geçirmek güzel. Hadi şuramı al ya. Kımıldama. Hadi şuramı al. Gülhane Parkı'nda etkileyici boğaz manzarasına sahip çok güzel bahçeler, ağaçlar, havuzlar ve açık hava kafeleri bulunuyor. Park içerisinde bir de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi isimli fantastik ve dünyanın eşsiz müzelerinden birisi bulunuyor. Baştan sona gezdiğim ve yayınladığım bu güzel müzeyle ilgili videomu da mutlaka izleyin derim. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi gerçekten görülmeye değer bir müze bana göre. Çünkü İslamiyet'teki bilimin nasıl geliştiğini,
astronominin ve diğer bilim dallarının, fen ilimlerinin, coğrafyanın nasıl geliştiğini gerçekten de birebir böyle tarihi süreciyle görebiliyorsunuz. O yüzden bence görülmeye değer bir müze. Gülhane Parkı'nda biraz vakit geçirdikten sonra Sultanahmet gezimizde ikinci günün sonuna geliyoruz ve üçüncü gün ile devam ediyoruz. Evet, buradan da turistler için de ve bizler için de oklarla tarihi yerler, rotalar gösterilmiş. Evet, şimdi Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyoruz. Kızım da var yanımda. Sultanahmet'te geçirdiğimiz 3. günümüzde özetle Ayaerini Kilisesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'ni ziyaret ettik. Burası özellikle Sultanahmet'in merkezi, göbeği, kalbi ve burada birçok turistle karşılaşabilirsiniz. Çok yoğun turistik bir bölgedeyiz. Bugün hatta İstanbul'un en turistik merkezlerinden birindeyiz. Özellikle turistler tarafından çok tercih edilen yerlerden birisi. Çok da fazla oteller bulunuyor. Yeme içme imkanı fazlasıyla var. Tarih fazlasıyla var. Her türlü müze gezme imkanınız da var. Tarih kokan İstanbul'umuzun kalbi Sultanahmet'teyiz arkadaşlar. Sultanahmet ve şu an Sultanahmet Meydanı'nda bulunuyorum. Arkamda güzel Ayasofya. Diğer tarafında ise şöyle dönmek zorundayım. Meşhur ve tarihi Sultanahmet Camii, güzel camilerimizden biri. Maalesef Sultanahmet Camii'nin içine giremiyoruz çünkü çok yoğun bir restorasyon sürecinden geçiyor. Uzun süredir de kapalı. Giriş yapılamıyor maalesef. Ayasofya Camii'nin önündeyiz. Güzel yapıyı daha önce gezmiştim ben. Videomu merak edenler, caminin içini özellikle merak edenler, tarihi sürecini de merak edenler Ayasofya Camii videomu mutlaka izlesinler. Topkapı Sarayı'nın giriş kapısının hemen önünde bulunan Sultan 3. Ahmet Çeşmesi, barok tarzı büyüleyici mimarisiyle bölgenin önemli tarihi eserleri arasında yer alıyor. Dünyanın en zengin müzelerinden birisi olarak kabul edilen Topkapı Sarayı, yanı başındaki komşusu Ayasofya Camii ile birlikte hem yerli hem de yabancı turistler tarafından İstanbul'da en çok ziyaret edilen mekanlar arasında ilk sırada geliyor. İstanbul Boğazı ve Halice Nazır üçgen bir burun üzerine konumlanmış muhteşem bir saray olan Topkapı Sarayı aynı zamanda dünyanın en büyük mimari eserlerinden birisi. Topkapı Sarayı'nın kompleksinin içinde bulunan, yani surlarla çevrilmiş olan bir alanın içinde bulunan Ayaerini Kilisesi, İstanbul'da camiye çevrilmemiş nadir kiliselerden biri. Yapısı gereği de Bizans döneminden kalma ve Ayasofya'nın yapısına da
Az da olsa benziyor. Hani çok fazla değil ama benzer yönleri var. Aya İrini tarihi 4. yüzyıla dayanan eski bir kilise. Topkapı Sarayı'nın 1. avlusunda bulunan Aya İrini hala müze statüsünde hizmet veriyor. Ayrıca yıl içerisinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Döneminde İstanbul'un en eski Bizans kiliselerinden birisi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun ise Ayasofya'dan sonra ikinci büyük kilisesi olmuş. Topkapı Sarayı İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış güzel bir saray kompleksi ve uzun yıllar, hatta 20 yıla yakın bir süre zarfında burası inşa edilmiş. Bazı odalar, bazı yapılar zamanla buraya eklenmiş. Ve bütün padişahlar, Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş bütün padişahlara ev sahipliği yapmış olan Topkapı Sarayı'ndayız. Topkapı Sarayı Müzesi'nde baştan sona tek tek avluları ve odaları gezerek çekmiş olduğum videomu daha önce yayınladım arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Sultanahmet Meydanı'nda özellikle müzeleri gezmek istiyorsanız kesinlikle bir günde Sultanahmet Meydanı'nı gezmeniz, görülmeye değer yerleri görmeniz, keşfetmeniz yeterli değil. Buraya en az 3 gün ayırmanız gerekiyor. Zaten Topkapı Sarayı başlı başına hani hemen hemen yarım gününüzü alacak şekilde. Sultanahmet Meydanı'na gelmeyi düşünüyorsanız dediğim gibi sadece bir günle sınırlı kalmayın. Özellikle de hani buraya gelmeyi düşünen turistler için söylüyorum. Kesinlikle bir gün yeterli değil. Zaten Sultanahmet Meydanı'nda genellikle otellerde kalıyor turistlerin çoğu. Ve buradaki otellerde de kaldıkları için de yakın oluyorlar. Gezilebilecek yerlere de yakın konumda olmuş oluyorlar. Sultanahmet'te ve Sultanahmet civarında bulunan çok güzel tarihi eserlerimiz var arkadaşlar. Camilerimiz olsun, güzel tarihi yapılar olsun. Bunları sizlerle paylaşmış oldum. Gerçekten Sultanahmet'e gelirseniz tarihe doyacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden Sultanahmet'e gelenler kesinlikle görülmeye değer yerler göreceklerdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve sanatıma, videolarıma destek olmak için kanalıma abone olursanız sevinirim.